Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Antep baklavası ama evde yapılmış Antep baklavası. Tüm detaylarıyla bu Antep'in en özel baklava tarifi, kaymaklı baklava tarifi geliyor. Evet, oklavayı ustamız eline aldı. Annemle beraber bugün sizler için ev ölçüsünde iki tane borcama oluşturacak şekilde, iki tane borcamı dolduracak şekilde baklava hazırlayacağız. İki farklı şekil göstereceğim. Öncelikle hamuru yoğurmakla başlayalım. 1 çay bardağı kadar normal musluk suyum var. 2 adet yumurtayı içine ilave ediyorum. Yumurtalar köy yumurtası olursa baklavanızın rengi altın sarısı olur. Her zaman söylüyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ içine ilave ediyoruz. Daha sonra unlu malzemeyi içine ilave edeceğiz. Birazcık da tuz ilave edeceğiz. Tuz hem hamurun kopmamasını hem de o lezzetin patlamasını sağlayacak. 2 yemek kaşığı kadar da sirke. Bu da hamurun içinde çürümesini, bu şekilde daha kıtır kıtır, kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Tuzunu da ilave ettikten sonra şöyle biraz kepçeyle karıştırıyorum ve ununu içine ilave edeceğim. Baklavalık un olarak ben genelde Ülker Bizim Un, hatta Ülker'in de değil artık, sadece Bizim Un diye satılıyor. Çok zor bulunuyor marketlerde biliyorum ama baklavalık böreklik alabileceğiniz en pahalı, böyle üzerinde baklavalık yazan un alırsanız çok daha iyi sonuç verir. Bulabiliyorsanız da Bizim Un kullanın, çok rahat açıldığına şahit olacaksınız. 3 kup dolusu boyunca unla başladım. Daha çok size kıvam göstereceğim burada. Hamurun ne kıvamda olduğunu göstereceğim. Biraz böyle yumuşaktan serte doğru bir hamur yoğurmaya ihtiyacımız var. Hamuru biraz toparlayacağım ve üzerine kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca dinlendireceğim. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Bakın, gördüğünüz gibi gayet ele yapışmayan, yumuşaktan serte doğru bir hamur. Şimdi bunun üzerine kapatacağım. İsterseniz 5-6 dakika sonra tekrar yoğurabilirsiniz. Öyle daha güzel özleniyor, daha kolay açılıyor. Şimdi de kaymağını pişireceğim. Süt ve irmiği ocağa alıp pişireceğim. İndirdikten sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Orasını koymamışım videoya ama siz bir yemek kaşığı kadar mutlaka bir tereyağı içine ilave edebilirsiniz. Daha süt böyle yağlı yağlı olacaktır. Şu anda sıvı gözüküyor ama soğudukça kıvamı katılaşacak. Bunu soğuması için kenara alıyorum. Daha sonra da dinlenen baklava hamurumu açmaya başlıyorum. Annem açacak bugün. Biraz da ben ona yardım edeceğim. Şimdi ben size daha önce baklavayı A'dan Z'ye nasıl açacağınızı, tek tek, üçer üçer, beşer beşer nasıl açacağınızı tek bir videoda anlatmaya çalışmıştım. Birçok insanda çok faydalı olduğunu düşünüp bana çok güzel geri dönüşler sağlamıştı. Artık baklava açabiliyorum gibi. Eğer siz hiç baklava açmayı bilmiyorsanız, baklava nasıl açılır, o oklava nasıl tutulur, nasıl çekilir, detaylı öğrenmek istiyorsanız buraya linkini ekliyorum. Dilerseniz tıklayarak detaylı baklava açımını izleyebilirsiniz. Şimdi burada annem ustaca 5-6 tane bezeyi üst üste açacak. Ben sizi sıkmamak adına şöyle bir tur sadece göstereceğim. Bütün bezeleri önce biraz hafif nişastayla buluyor. Sonra merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyor ama bol nişastayla açıyor. Her zaman bol nişastayı açıp ilk başta, çoğunlukla nişastayı başta kullanıyor. Hamurunuzun kıvamına göre, yani yumuşak bir hamur tuttuysanız çok nişasta içine alır mesela. Sert bir hamur da zor açılır. Evet, katlar birbirine yapışmaz ama zor açılır. O yüzden şu hamurun kıvamı çok ama çok önemli. Burada da tabii un konuşuyor biraz. Un geri çekerse, mesela Hekimoğlu unu açtığım zaman böyle açıyorsunuz ve hamur kendi kendini geriye doğru topluyor. Biz bunu annemle ikimiz tecrübe ettik. O yüzden genelde bizim un kullanıyoruz ama Hekimoğlu'yla da açtığımız oluyor. Biraz daha zorluyor. Bakın şimdi merdane ile önce kenarlardan, ortadan kenarlara doğru. Önce kenarları eziyor annem. Daha sonra da tam tersini çevirip oranın da yine kenarlarını ezecek. Daha sonra biraz büyütecek merdane ile. Merdaneyi bu aşamada biraz merdanenin ağırlığıyla birlikte açıyor. Daha sonra oklavaya geçecek. Şimdi ben geçen bir baklava ustalarının açtığı o oklavalardan gördüm. Onlardan aldım, çelik oklava. Onlarla da göstereceğim. Annem de hem tecrübe etti ama biraz ağır bir oklava. Yani kolu yoran bir oklava. Onu hemen belirteyim. Şimdi tek tek sarıyor. Aralarına nişasta atıyor. Bakıyor nişastası bitmişse, artık hamurun sarısı üste çıkmışsa biraz nişastayla bunu birbirine yapışmasını engelliyor.
Bazen tek tek, bazen de hepsini birlikte sararak bütün bu yufkaların 5'ini, 6'sını, hatta 7 tane bile üst üste açabiliyor. Bu şekilde de baklava yapmak ona hiç yorucu gelmiyor. İşte yarım saat içinde ben bir tepsi baklava açarım, ne olacak ki diyor. Tabii arkasını toplamak, baklavanın nişastasını toplamak, mutfak çalışanları, mutfak işçileri bizler. Bunları çok iyi biliyoruz. Sadece baklava açmakla olmuyor. Size bahsettiğim demir oklava bu. Şimdi size tecrübemden bahsedeyim. Bir su böreği açtım, bir de baklava açtım. Evet, ağır olduğu için yufkayı güzel eziyor. Kenarları e, kalın olur ya hani normalde, işte onu engelliyor bence. Biraz da oklavanın kalınlığı çok kalın, bakın. Görüyorsunuz. Daha önce daha ince bir oklavayla, demir bir oklavayla açmıştım. O daha hafif, daha kolay açılıyordu. Bu kalın bir oklava daha hızlı açıyor diyeyim size. Şimdi tamamen açtığımız 5 tane yufkanın üzerine e, keseceğimiz, yerleştireceğimiz borcamın ölçüsünü aldık. Kenarlardan kalan şu hamurları iç kısma yerleştireceğiz. Burada tam 5 adet beze var. Bunun üzerine bir iki tane daha beze koyup ondan sonra o ara katlarını vereceğiz. Yani kremasını, kaymağını ve fıstığını. Onu da size detaylı anlatmaya çalışacağım. Toplamda bu kadar bir borcam için 11 ya da 12 tane beze kullanabilirsiniz. Mesela 6-6 açarsınız ya da çok daha yenisinizdir 3-3 açarak 4 seferde bir borcamı açabilirsiniz. Toplamda mesela 6 bezeden sonra fıstığını, kaymağını verin. Tam ortada kalsın o kısım. Antep baklavacıların da yapmış olduğu gibi tam böyle tek sıra, bir tek sıra ortada kalsın. Şimdi soğuyan kaymağı üzerine böyle kaşık kaşık döküyorum. Biraz böyle sert olsun ben istemedim ama biraz daha sert yapabilirsiniz. Yani irmiğini fazla koyabilirsiniz. Neden istemedim? Çünkü o böyle irmik içindeki şerbeti çekiyor, kalıyor böyle. İrmik irmik kalıyor içinde. Ben böyle belli belirsiz olsun istedim. Bu vermiş olduğum irmik kaymağı ölçüsü de tüm hamur için. İsterseniz 2 tepsiyi bu şekilde kaymakla yapın. İsterseniz de yarım ölçü yapın. Şimdi 200 gram kadar Antep fıstığı aldım. Kıydım, paraya aldım. 200 gramın 150 gramını içine koydum. 50 gramını da incecik çektim, üzerine koydum. Ben sizin için bir de bir maddiyat bir hesaplaması yapmak istedim. Yani ne kadar gitti, ne kadara mal oldu diye. Örneğin bu 200 gramlık Antep fıstığı yaklaşık 90 ila 100 lira arasında satılıyor. Yani böyle bir tepsi baklavanın fıstığı nereden baksanız 100 lira. Şu andaki güncel fiyatlarla konuşuyorum. Tabii siz belki yerindesinizdir, daha ucuza alabiliyorsunuzdur. Ben internet sipariş verdim. 200 gram kadar bir fıstığa 100 lira kadar bir para verdim. 90 lira kadar para verdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi baklavayı tamamladım. Maddiyattan direkt geçelim maneviyata hemen. Üzerine tereyağını gezdiriyorum. 200 gram kadar sade yağ ile 1,5 su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Sade yağ nedir? Tereyağını kaynatırsınız, sütünü ayırırsınız. İşte sade yağ odur. Hazır da satılıyor. İsterseniz o şekilde de alabilirsiniz. Şimdi ben böyle büyük büyük baklava dilimleri kesmek istedim. Çünkü o ünlü baklavacılardaki o hani etrafını fıstığa buluyorlar da kuru baklava, özel baklava diye satıyorlar ya, işte tam da onu yapıyoruz. Şekli de ona uygun olsun istedim. Biz kaşıklama yapıyoruz. Her zaman merak ediyordum şu baklava ustaları niye bu kaşıklamayı göstermiyorlar diye. Meğerse onların alameti farikası bıçaklarıymış. Baklava bıçağıyla kestikleri zaman aynı bu kaşıklanmış gibi bombelilik veriyormuş. Benim baklava bıçağım olmadığı için kaşıkla yapıyorum o işlemi. Direkt fırına gönderdim. Fırına soğukken de atabilirsiniz baklavayı. Annem her zaman soğukken de atar. Biraz da enerjiden tasarruf. Hem yağını çeksin hem bir taraftan kızarsın der. Diğer taraftan diğer borcam için hemen Dilber dudağına geçtik. 5 tane yufkayı, 6 tane yufkayı annem üst üste açıyor. 2 tane yufkayı üst üste koyduk. Kenarlarını büktük ve cevizini ilave ettim sadece en baş kısmına. Şimdi bundaki handikap ne? Bu keseceğiz şimdi bunları. Keserken biliyorsunuz şu kenarlarından hamur artıyor. Ben bunu bir baklava ustasından gördüm. Bu içinden çıkan dilber dudaklarını kenara ayırıyor. Daha sonra bu kalan hamurları bıçakla ince ince kıyıp diğer baklavalık yufkanın içine serpiştiriyor. Böylece baklava hem böyle
hem baklavalık hamur ziyan olmuyor hem de diğer baklava daha böyle tok duruyor. Çünkü içinde böyle bir kırpıntı baklavalık yufka olduğu için bunu midye baklavada da yapıyorlar. Size de buradan bir püf noktası vereyim istediğim. Şimdi bu baklavalık yufkayı hem bu şekilde ziyan olmaktan kurtarıp hem de içine böyle bir fazladan hacim vermek için kullandık. Gördüğünüz gibi her tarafını kıvırdım. 2 parmak eninde katladığım yufkam 2 adetti burada. Ve kesecek ya da bir bardak yardımıyla bu şekilde bir o taraftan bir bu taraftan olacak şekilde kestik. Ve çok güzel bir şekilde Dilber dudaklarını elde ettik. En son kalan yufkanı ne yaptın Tuğbacığım diye sorarsanız ilk yaptığım yufkanın içinde kırpıntı yoktu ya, işte onun içine azar azar açarak ilave ettim. 2 adet en büyük boy dikdörtgen borcam boyunca bu hamur tam geldi. Şerbetini, yağını, hamurunu, kaymağını tüm hamura göre veriyorum ben tarifte. Açıklamalar kısmından da oradan SS alarak da yani ekran görüntüsü alarak da tarifi kaydedebilirsiniz ya da beğen butonuna tıklayarak beğendiğim videolardan istediğiniz anda ulaşabilirsiniz. Baklavam çok güzel pişti. 180 ile başladım. 170-160 diye düşürerek yaklaşık 45 dakika boyunca pişirdim. Bol yağın içinde şakır şakır pişti. Kaynar şerbeti veriyorum. Şerbetimin ölçüsü 5 su bardağı kadar şekere 4 su bardağı su, yarım da limon, böyle küçük bir limon. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca kaynattım. Kaynar kaynar sıcak baklavaya sıcak şerbet veriyoruz. Aynı Antep baklavaları gibi. Hiçbir şekilde hamur olmayacak. Finalde bol bol göstereceğim. Zaten şu Antep baklavasını artık herhalde öğrendiniz. Birçok tarifini veren de var. Ben de yıllardan beri veriyorum ve baştan beri söylüyorum. Bol yağın içinde, şakır şakır yağın içinde pişen baklavalar asla kaynar şerbetle hamur olmaz. Zaten şerbetiniz de bir tık koyu bir şerbet. Mesela birebir ölçü yapmıyorsunuz. Şekeri fazla, yani ağdalı bir kıvam oluyor. Ama çok böyle bal gibi de değil. Ben size şöyle ertesi günkü halini göstereceğim baklavaların. Ertesi gün hem gün ışığından faydalanmak hem de tamamen böyle, bence baklava ertesi gün çok daha lezzeti yerine oturuyor. Göstermek istedim. Hem cevizliyi hem de kaymaklı baklavayı şöyle yakından göstermeye çalışacağım. İçini açacağım, bir çatalla çıtırtısını duyuracağım. İnanın Antep baklavalarından hiçbir farkı yok. Çünkü ben sade yağ da kullanıyorum. Sade yağ kullandığınız zaman o Antep baklavasının içindeki tadı veriyor. Bir de bu kaymaklı baklavanın böyle yerken ki o böyle bir ferahlık veren tadı var ki ben bunu çok seviyorum. Bir de cevizli baklavalar hazırladık. Fıstıklı yerine cevizli de yapabilirsiniz. Fındıklı da yapabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz bu baklavaların içini hazırlayabilirsiniz istediğiniz kuru yemişle. Bakın şöyle ne kadar kabardığını hem görmüş oldunuz hem de aradaki katları. Bir de şöyle kaymaklı ortasını göstereceğim. Öncelikle şöyle bir cevizliyi bölelim. Çıtırtısını duyalım. Bakın sıcağı sıcağı şerbet verilmiş bir baklava. Bütün katları çıtır çıtır gözüküyor. Cevizini görüyorsunuz. Çok böyle ağızda kıyır kıyır bir lezzet. Günlerce, günlerce asla bayatlamaz. Yani bayramdan 2 gün önce yapın, 3 gün önce yapın. Bayramda servis edin, o gün yaptığınızı zannederler. O kadar iddialı bir baklava. Şimdi de şöyle kaymaklıyı sizin için böleceğim. Ortasındaki o kaymak kısmını göstermek istiyorum. Ağızdaki o yumuşacık lezzete inanamayacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Umarım sizler de bu lezzetli tarifleri yaparsınız ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.